merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz tığ işi mutfak önlüğünün yapımını anlatacağım. Önlüğün adı bir tutam önlük. İp olarak şöyle göstereyim, bakın koton içerikli ipler kullandım. Metraj bilgisi bakın 50 gramda 140 metre. Renk olarak ben mavi, ekru, krem, gri tonlarını tercih ettim. Farklı renk tercihleri de olabilir. Tığ da şöyle göstereyim. Kullandığım tığın numarası da 3 milimetre 5 numara. Örnek için toplam olarak 250 gram ip kullandım. Bu üst kısımda kullandığım ana renk krem renginden 2 yumak yani 100 gram yaklaşık kullandım. Diğer bütün renklerin toplamı ile birlikte hepsi 250 gram oldu. Önlüğü örmeye etek ucundan başladım. Şöyle göstereyim. Etek kısmını renkli yaptım. Bahsettiğim renklerin sıralaması şeklinde ördüm bel kısmına kadar. Bel kısmından sonra üst kısmını tek renk ana renkle ördüm. O kısmın üzerine de bu etek kısmında kullandığım renklerle bir motif ördüm ve diktim bir cep şeklinde buraya yerleştirdim. Sonra bakın boyun askısı ve bel bağcıklarını yaptım. Şimdi şunu belirteyim, videoda ben boyun askısını 58 santimetre yapmıştım boyunu. Açıkçası bu üst kısım da biraz uzun olduğu için bence fazla oldu. Sonra kısalttım, 45 santimetreye düşürdüm. Siz örerken bence üzerinize ölçerek bu boyun askısının uzunluğunu belirlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Bir de bu üst kısmın yani bel hizasından sonraki bu kısım birkaç santim daha kısa yapılabilir. Yine bunu da kendi bedeninize ölçerek karar verebilirsiniz. Kendiniz için örebileceğiniz ya da sevdiklerinize hediye yapabileceğiniz güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. O zaman gelin birlikte yapımına başlayalım. Evet, önlüğü elimde olan koton iplerle öreceğim. Şöyle göstereyim. İçeriği %50 koton. Metrajı da bakın 50 gramda 140 metre var. Şimdi benim iplerimin hepsi aynı marka model ama siz elinizde kalan başka farklı markalardan ipleri de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey kalınlıklarının aynı olması. Uygun renkleri seçerek farklı kombinasyonlar yapabiliriz. Önlüğü örmeye etek ucumdan ve krem renkle başlayacağım. Tığ numaram da 3 milimetre. Şimdi başlarken ikili trabzanlardan oluşacak önlük. Zincir çekip onun üzerine yapabilirsiniz trabzanlarınızı. Ya da ne kadar genişliği hesaplamakla uğraşmamak için bakın şöyle de yapabiliriz. Şimdi şöyle bir tane başlangıç zinciri alıyorum. Ondan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi dolayıp tığa ilk oluşturduğum zincirin içine şöyle batıyorum ama bakın şu iki parçasına birden batacağım. Şöyle bakın iki parçası var onun. Şöyle bu ikisine birden batarak önce şöyle bir tane ipimi bu noktada hafif bol tutarak, bu çünkü taban çizgisini oluşturacak bu alacağımız ilk ip çekmeleri. Bakın şöyle ipimi bir ilk ilmeğin içinden çekiyorum. Bu taban ilmeğini oluşturdu. Sonra klasik ikili trabzan yapacağım. Yani şöyle bakın bir çekiyorum, ikinciyi çekiyorum. Şimdi iki tane trabzanım oldu. Tekrar doluyorum, aynı şeyi yapacağım. Bakın bu ilk yaptığımız, ilk çektiğimiz şu ipimiz alttaki taban hattını oluşturan ilmeklerimizden hep geçireceğiz. Önce ilk tığımızı oradan geçireceğiz. Şöyle bir kere çekiyorum. Biraz dediğim gibi şurayı uzun tutabilirsiniz. Tavanının başlangıç noktasının gergin olmaması için. Ondan bir kere böyle geçiyorum. Sonra klasik ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yapalım. Doladım. Yine bakın o tavandaki ilmeğin her iki parçasını birden şu şekilde geçirdim. O ilk ilmeği aldım. Yine tabanımı devam ettiriyorum o ilmekle. Sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Son bir kez daha yapalım. Doladım. Bakın yine geldim o ilk ilmekten geçirdim tığımı. Şöyle çektim.
Onu aldım önce. Sonra klasik ikili trabzanımızı yaptık. Bu şekilde baştan zincir uzunluğunu belirlemeye gerek kalmadan istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar yapabilirsiniz. Son bir kez daha yapayım. Önce bunu çektim o ilk ilmeği, sonra ikili trabzan yaptım. Bu şekilde önlüğün etek genişliğini ne kadar istiyorsak trabzanları yapmaya devam ediyoruz. Evet, devam ettim. Bakın şöyle, şu an uzunluğu, toplam genişliği mezro ile ölçtüğümde yaklaşık 60 santimetre oldu. Trabzan sayısı olarak da 116 tane trabzanım oldu. Siz bu genişliğini, etek genişliğini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi benim için bu yeterli. Sıramı tamamlamış oldum. İkinci sıraya geçeceğim. Nasıl yapıyorum? 2 tane zincir çekiyorum, çeviriyorum örgüyü ve hemen bu çektiğim zincirlerin dibindeki ilk trabzana batarak yine ikili trabzanlar sırayla yapmaya bakın devam ediyorum. Hep böyle şöyle bakın, alt sırada oluşmuş trabzanlara batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Sıranın sonunda yine 2 tane zincir çekip 3. sıraya geçeceğim. Bu şekilde bu renkte biraz örmeye devam ediyorum. Evet, başlangıç rengimle 4 sıra ördüm. Şimdi burada ikinci rengime geçeceğim ben. Bu renklerin sıralamaları ne kadar öreceğiniz tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi ikinci ipim şöyle gri bir renk. Bakın burada son trabzanı yapacağım şimdi. Sıranın son trabzanını şöyle yapıyorum. Son trabzanın üzerine bu şekilde batıyorum. İlk ipimi çekiyorum. İkinciyi çekmiyorum. Bakın bu şekildeyken diğer iple devam ediyorum. Son 2 ilmeği yeni ipimle birlikte şöyle çekiyorum. Ardından 2 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Şimdi ben sık sık değiştirmeyeceğim ya da bu renkle yakın bir zamanda tekrar devam etmeyeceğim. O yüzden bu ipi kesiyorum. Eğer sık sık devam edecekseniz ipi kesmeden de devam etmeniz mümkün. Şimdi burada bakın bu ipleri saklayarak devam edeceğim o nedenle. Şöyle ipimi dolayıp ilk trabzana batıyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Bu ipleri bakın şöyle taşıyacağım. Örerken aynı zamanda şöyle tığımın altından bu şekilde geçirerek bu ipleri aynı zamanda gizlemiş olacağım. Yeni ipimle trabzanlar yaparken her iki ipin uçlarını gizlemiş oluyorum. Bu şekilde bakın iplerin altından tığımı geçiriyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bu renkle de bir miktar öreyim. Ben yukarıya çıktıkça biraz kenarlardan eksiltmeler yapacağım. Eksiltme noktasına geldiğimde onu da göstereceğim size. Evet, yeni rengimle 2 sıra ördüm. Şöyle tamamladım sıramı. Bakın toplamda 6 sıra oldu. Şimdi 2 zincir çekip dönüyorum. 7. sıradayım. Burada bir eksiltme yapacağım. Şimdi nasıl yapıyorum? İlk trabzanı şöyle yapıyorum yine. Sonra bakın sonraki trabzanı şöyle batıyorum. İlk 2 ilmeği alıyorum. Tamamlamıyorum bunu. Normalde şöyle tamamlamam lazım. Tamamlamıyorum. İpimi tekrar doluyorum. Bir sonraki trabzanı yapıyorum. Yine onun da ilk ikisini çekiyorum. Şu an tığda 3 tane ilmek oluşuyor. Onların hepsini bir seferde topluyorum. Bakın 2 tane trabzan yerine burada bir tane zincirim oluştu. Dolayısıyla bir tane eksiltmiş oldum. Sonra normal şekilde devam ediyorum. Şimdi bu taraftan bir tane eksilttim. Aynı şekilde diğer taraftan da sıra sonunda oraya gelince göstereyim nasıl yapacağım. Sıranın sonundaki bakın 1, 2, 3 trabzana kadar geldim. Şimdi burada yine eksiltme yapacağım.
Bakın trabzanın ilkini şöyle çekiyorum. Sonra ipimi doluyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Onun da ilkini çekiyorum. Sonra ikisini birlikte bitiriyorum. Ondan sonra son trabzanı da yapıp sıramı şöyle şuradan batayım. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sırada her iki taraftan birer tane trabzan eksilttim. 116 idi, 114'e düştü. Ben bu şekilde ara ara 7-8 sıra aralıklarla kesmelere devam edeceğim. Diğer renklerimi de kullanarak bel kısmına kadar öreceğim. Oraya geldiğimde sizinle neler yaptığımı paylaşacağım. Evet, önlüğün eteğini tamamladım. Şöyle göstereyim, bakın renk geçişleri nasıl oldu. Ben kendi durumum için bu renklerin sıralamalarını paylaşacağım. Siz elinizdeki iplere göre elbette ki bunu değiştirebilirsiniz. Benim listem şu şekilde oluştu. İlk 4 sırayı krem örmüştük. Sonra 5 ve 7. sıralarda, yani 3 sıra gri ördüm. Sonra bu tabloda gösterdiğim şekilde devam ederek toplamda 51 sıra ördüm. Şimdi dediğim gibi bu renklerin sıraları, sıra sayıları ve sıralamaları sizin tercihinize kalmış. Ben şöyle kendi uygulamamı paylaşmış olayım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Toplamda 51 sıra ördüm. Şu an eteğin boyu 45,5-46 santimetre kadar oldu. Genişliği de başlangıç kısmında 60 santimetreydi. Sonra bakın şöyle eksiltmeler yaptım. İlk eksiltmeyi 7. sırada yapmıştım ve size göstermiştim. Ardından 15. sırada 23, 31, 39 ve 45. sıralarda da eksiltmeler yaptım. Toplam 6 tane eksiltme oldu. Yani 12 kenarlardan her iki tarafta eksilttiğim için 12 tane trabzan eksildi. 116 ile başlamıştım. Şu an 104 tane trabzan var. Bu etek ucundaki genişliğim 60 santimetreydi. Şu an bel kısmına geldiğimde önlüğün genişliği 50 santimetreye düşmüş oldu. Benim için etek kısmı bu şekilde şekillendi. Siz kendi durumunuza göre bunu tamamlayın. Ondan sonra üst kısma geçelim. Evet, üst kısmına başlayalım. Şimdi bel kısmının 50 santimetre olduğunu söylemiştim. Üst gövdenin daha dar başlamasını istiyorum. Bunun için şöyle bakın, her iki taraftan işaretleme yaptım. 15'er tane trabzan saydım bu taraftan. Bu taraftan da ve oralara birer tane işaretleyici yerleştirdim. Şimdi bu 15 tane trabzan yaklaşık bakın şöyle ölçüyorum. 7 santimetreye denk geliyor. 50 santimetreydi. Her iki taraftan 7 santimetreyi, yani 14 santimetreyi çıkartırsam şu ortada yaklaşık bakın 36 santimetrelik bir ölçüm var. Şimdi ben üst kısmı bu 36 santimetrenin üzerine devam edeceğim. Yani kenarlarda 15'er tane trabzan boşluk bırakmış oluyorum. Şimdi üst kısmı tek renk öreceğim ben. Şöyle krem rengiyle öreceğim. Bu işaretlediğim 15. trabzan, bakın burası saydım. 15. trabzanı işaretledim. Buradan ipimi bağlayarak başlayacağım. Ve üst kısmını bu genişlikte öreceğim. Şöyle ipimi bağlıyorum. Önce bir zincirle sıkıladım. Şimdi 2 tane zincir çekerek ilk trabzanı oluşturdum. Ondan sonra yine klasik, şöyle ipi de yürütelim yine arkadan. Trabzanlarımızı yaparak devam edeceğiz. 104 trabzan var bütün bel kısmında. Bunun 15 kenarda, bu kenardan 15 de diğer kenardan 30 tanesini çıkartırsam bu üst gövde için 74 tane trabzanım kalmış oluyor. Bu 74 trabzanı önce oluşturalım. Evet, 74 tane trabzanı bakın ördüm ve ikinci işaretlediğim noktaya ulaştım. Buradan yine 2 zincir çekerek geriye döneceğim ve ikinci sıraya başlayacağım. Bundan sonrası artık biliyoruz aynı şekilde. Tek renkle devam edeceğim, dediğim gibi üst tarafta renkli yapmayacağım. Sadece eksiltmelerim olacak yine yukarıya doğru.
bu ön kısmının da daralarak gitmesini istiyorum. Eksiltmeleri de yine etekte gösterdiğim şekilde yapacağım. Şimdi ben bu kısmı yine öreyim. Hangi sıralarda eksiltmeler yaptım, kaç trabzan eksilttim, bu detayları bittiğinde sizinle paylaşacağım. Evet, önlüğün üst kısmını tamamladım. Bakın, bu bel kısmından sonra başlayıp yukarıya doğru ana renkte, krem rengiyle eksilerek devam eden bir yapı oluştu. Şöyle söyleyeyim, uzunluğunu bel hizasına kadar 27 santimetre. Bu bel kısmındaki başlangıçtaki genişliğimiz şu genişlik, bakın 36 santimetreydi. Bu bitiş noktasındaki genişliğimde şöyle göstereyim, 24 santimetre oldu. Şimdi başlarken hatırlarsanız 74 tane burada trabzan vardı. 12 eksiltme yaptım. 24 tane eksildi. Şu an bitiş noktasında 50 trabzan kaldı. Nerelerde eksiltmeler yaptım onu da paylaşayım. Toplamda 32 sıra ördüm. Bel çizgisinden itibaren bu ana renkle 32 sıra ördüm. Bakın şu sıralarda eksiltmeler yaptım. Üst gövde eksiltmeleri dediğim şu sıralarda toplam bakın 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kere eksiltme yaptım. Sıra numaraları bunlar. Aralıklarla yapmaya çalıştım. Bunun sonucunda böyle bir görüntü oluştu. Şimdi artık omuz askısına geçeceğim. Ben şöyle başladım. Bitiş noktasında ipi koparmadan bu şekilde yapacağım. Onun şimdi nasıl başladığımı ve nasıl yaptığımı size göstereceğim. Şöyle bitiş noktasına kadar geri geleyim. En son 32. sırayı tamamladığımda bakın bu noktadaydım. Bu şekilde. Buradan itibaren şimdi askıya başlıyorum. Sık iğne ile olacak askı. O nedenle bir tane zincir çekip dönüyorum. 5 ilmekten oluşacak. 5 tane sık iğne yapacağım. Sık iğneyi nasıl yapıyorum? Bakın dolamadan, ipi dolamadan tığa hemen yine sıradaki boşluğa başlıyorum ve çekiyorum. 1 oldu. Devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Burada kaç tane sık iğne yaparsanız genişlik ona göre değişecektir. Daha az yapabilirsiniz, daha çok yapabilirsiniz. Dönüşlerde bir tane zincir çekiyorum hep ve ön yüze tekrar dönüyorum. Yine aynı şekilde 5 tane sık iğne yapacağım. Hemen dibinden başlıyorum. 1 2 3 4 5. Yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu şekilde her sırada 5 tane sık iğne yaparak boyun askısını yapacağım. Uzunluğu yaklaşık 55-60 santimetre kadar olabilir. Şöyle göstereyim, bakın. Bu kalınlık iyi bence. Hatta ölçelim ne kadar olduğunu askının kalınlığı için. Yaklaşık 2-2,5 santimetre kadar var. Bu şekilde boyun askısını öreyim. Dediğim gibi 55-60 santimetre uzunluğunda olabilir. Ondan sonra diğer tarafa birleştirerek bitireceğiz. Evet, boyun askısını ördüm. 58 santimetre oldu benim için. Siz de bu uzunluğunu boynunuza ölçerek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Şimdi sırayı tamamladım. Bu iç taraftayım. Bu tarafta. Şimdi şöyle bakın. Düzgün durmasına dikkat edin. Dönmesin. Şöyle bakın, düzelterek buraya kadar geldim. Şimdi böyle birleştireceğim. Şu an önlüğünde, askının da bakın dış yüzleri bunlar. Bunlar birbirine bakacak şekilde şöyle katlıyorum. İç yüzler dışarıda kalıyor. Bu şekilde. Şöyle karşılıklı hizalıyorum. Ve bakın bu
ipimin olduğu ilmeğin karşısı, şöyle bakın, karşılıklı ilmekleri eşleştirdiğimde şurası yapıyor. Onu buraya birleştireceğim şimdi. Şöyle birleştirdim. Burayı sıkılamak için bir tane zincir yapıyorum. Şimdi diğerlerini de şöyle karşılıklı birleştireceğim, bakın. Böyle birleştirip sonra şöyle çekiyorum dolamadan. Tekrar her iki taraftan ilmeklere geçirdim. Tığ, ipimi çektim ve ilmeğin içinden de geçirdim. Hepsini yapalım bu şekilde. Kenara geldim. Bu kenarın biraz daha sağlam durması için bakın şöyle yapayım. Şuradan, şu ilmekten geçireyim. Bu tarafta da yine kenar ilmeğinin şöyle şu parçasından şuradan tığımı geçirdim. Onları da bir daha birleştirdim. Şöyle tekrar geçirip bir tane de zincir çekip sıkılaştırdım. Bakın şöyle birleştirmiş olduk. Evet, şimdi ipimi keseceğim ve iç kısımda yürüterek ip ucunu gizleyeceğim. Askıyı bitirmiş oldum. Şimdi gelin bel kordonlarını yapalım. Evet, bel bağcığını yine boyun askısında olduğu gibi sık iğne yaptım ama bu defa 4 tane sık iğne üzerine yaptım. Biraz daha ince oldu. Ben bir tanesini yaptım, öbüründe nasıl yaptığımı size göstereyim. Şöyle bakın, etek kısmının son bitiş noktası burası. Oradan başlayacağım. Şöyle kenardan, en kenar ilmekten tığımı geçirdim. İpimi bağlıyorum. Buraya bir zincir yapıp sağlamlaştırayım. 4 tane sık iğne çıkaracağım kenardan. Bir tane bu oluşturduğumuz ilmekti. 2. Şöyle ipimi de yürüteyim yine. Gizlenmiş olsun. 2. Şuradan bir tane alayım. 3. Bir tane de şu mavinin bitiminden alırsam 4 tane olacak. Evet, 4 tane sık iğne oluşturdum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Yine aynı boyun askısını yaptığımız gibi yapacağız. Yine bu ipi yürüteceğim ben şöyle. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Zaten bir önceki sırada sık iğnelerimiz oluştu. Onlardan batıyorum. 3. Şu kenar biraz sıkıydı. Orası şöyle biraz dikkatli alacağım. Evet. 4. Yine bir zincir çekip çeviriyorum. Bir, 2, 3 ve 4. Yine bir zincir çekip çeviriyorum. Bu şekilde 4 tane sık iğne üzerine bel bağcığını da yapacağız. Bunun da kalınlığını yine şöyle ölçeyim size. Şu bitirdiğimden ölçeyim, yaklaşık 2 santimetre. Siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Boyunu da ben 60 santimetre yaptım. Yine bu da sizin vücut ölçünüze bağlı, ölçerek yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu da tamamlıyorum 60 santimetreye ve bitiriyorum. Evet.
Evet, son olarak önlüğün ön yüzü için motif bir cep yapacağım. Onu göstereyim şimdi. Klasik bir motif olduğu için zaten birçok kişi biliyor olabilir. Hızlıca göstermeye çalışacağım. Önce şöyle bir zincir oluşturuyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Bu ilk oluşturduğum zincirin içine batarak şöyle bir halka oluşturuyorum. Bakın bu ipi böyle de çekiyorum. Minik bir halka oluşturdum. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. Üçlü trabzanlar yapacağız. Dediğim gibi o zincir ilk oldu. Şimdi ikincisini yapıyorum bakın. Sonra üçüncüsünü yapıyorum. 3 tane trabzan oluştu. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci grup trabzanlarımızı yapacağız. Bu hareketleri yaparken bakın bu ipi de altından götürüyorum ki yürütmüş olayım. Şimdi ilk trabzanı yapıyorum ikinci grup için. Bir doluyorum, ikinci trabzanı yapıyorum. Tekrar bir doluyorum, üçüncü trabzanı yapıyorum. İkinci grubu da tamamladık. Zaten görünüyor bakın. Üçerli 2 tane grup oldu. Şimdi araya yine 2 zincir. Üçüncü grubu yapalım. 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Yine 2 zincir yapıyorum. Dördüncü grubu yapıyorum. 1, 2, 3. 4 tane bakın üçerli trabzan yapmış oldum. Şimdi başlangıç noktasına bağlamam lazım. Yine araya 2 zincir çekiyorum ve ilk baştaki bu 3 tane zincir yapmıştım. Onun üçüncüsünün içine batarak şöyle, sonra da bunun içinden geçerek bağlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bakın ilk turu tamamladık. İkinci tura geçelim. İkinci turu mavi iple yapacağım. İpimi alıyorum. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Şuradan başlayayım. Şöyle ipimi bağlıyorum. Bakın 1, 2, yine 3 tane zincir yaptım. Bu ilk trabzan oldu. İkinci ve üçüncü trabzanlarımı da yapacağım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi üçüncü trabzanımı yapıyorum. Araya bir tane zincir çekip diğer köşeye atlayacağım. Oradaki ilk trabzanımı yaptım. 2, 3 tane yine trabzanımı yapıyorum. Köşe için 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, ve 3. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçeceğim. Ve 3 tane trabzan yapacağım. Araya yine 2 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Şimdi araya bir zincir, diğer köşeye geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1, 2, 3 tane tekrar trabzan yaptım.
Şimdi buradan yine araya bir zincir çekip bakın ilk başladığım noktada tek üçlü vardı. Onu da yine diğer köşeler gibi çift üçlüye çevireceğim. Onun için bakın buraya geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Köşe için yine 2 tane zincir çekip ilk trabzanın şu tepedeki zincirinin içine batıyorum ve şöyle çekerek bağlıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İkinci sırayı da tamamladık. Evet, üçüncü tura başlayalım. Bu defa gri ile devam edeceğim. Yine köşeden başlıyorum. İpimi şöyle bağlayacağım önce. 3 tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra bu ilk trabzan oldu. 3'e tamamlayacağım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Yine bir zincir çekip bu defa bakın şu aradaki bir önceki sırada tek zincir çektiğim araya atlıyorum. Oraya yine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra tekrar bir zincir. İkinci köşeye geçiyorum. 1, 2, 3 trabzan, 2 zincir. Tekrar 3 trabzan. Bu köşeyi de bitirdim. Şimdi yine bir zincir. Aradaki bu tek zincirli noktaya atladım. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Köşeye geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. Ardından 2 zincir. Tekrar 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Araya geçiyorum. 3 trabzan. Sonra köşeye geçeceğim yine. Ama aralarda bir zincir yapıyorum. 1, 2, 3 trabzan. Köşeye 2 zincir. Şimdi tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, bir tane daha, 3. Bir zincir. Araya geçeceğim şimdi. 3 tane trabzan. Tekrar bir zincir ve yine ilk başladığım köşede sadece 3 trabzan vardı. Onu bir üçlü grup daha ekleyeceğim onun yanına. 1, 2, 3. Araya 2 zincir çekiyorum ve başladığım noktaya yine bu üçüncü zincire batıp bağlıyorum. Bir zincir çekip bitiriyorum ve ipimi kesiyorum. Bakın üçüncü sırayı da tamamladık. Şimdi her sırada bu köşelerde bakın ikişer tane trabzanımız var. Bu sırada yine köşelerde ikişer tane trabzanımız var ama aralara birer grup daha katıldı. Bir sonraki sırada bakın bu aralara bir değil 2 tane grup katılacak. Yine köşelerimiz olacak ama buralara ikişer tane grup katılacak. O tura da başlayalım birlikte. Dördüncü tur için de bej ipimi kullanacağım. Yine aynı şekilde başlıyorum köşeden. 3 tane zincir çekiyorum.
Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir 1 oldu. İkinciyi yaptım. Bu da 3 oldu. Araya yine bir zincir. Şimdi bakın bir önceki sırada dediğim gibi ki arada köşelerin arasında bir tane üçlü grup vardı. Bu defa 2'ye çıkacak. İlkini yapıyorum onun. 1 2 3. Araya yine bir zincir. İkinci grubu yapalım. 1 2 3. Bakın köşeler haricinde kenarda 2 tane üçlü grup oluştu. Şimdi yine bir zincirle köşeye atlayacağım. Mantık hep bu şekilde. Köşeleri biliyoruz zaten. 2 tane üçlü grup. 3 tane trabzan. Arada 2 zincir. Sonra tekrar üçlü trabzan. Sıranın devamında da aynı şeyleri yapacağım. Bir zincir araya atlayacağım. Tekrar bir zincir diğer araya atlayacağım. Köşeyi yapacağım. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlayayım. Köşede buluşalım. Sıranın sonunda yine bakın köşede 2 zincirle başladığım noktaya bağlayarak sırayı tamamlıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Dördüncü sırayı tamamladık. İstediğimiz uzunlukta, büyüklükte yapabiliriz bu motifimizi. Ben motifi bu şekilde büyüterek tamamlayayım. Sonra tekrar görüşelim. Evet, motifi örmeye devam ettim. Bakın böyle oldu. Kaç sıra olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Motifin büyüklüğü de şöyle kenar ölçüsünü ölçüyorum. Bakın 12 santimetre oldu. Şimdi dışına bir de sıkı iğne sırası yapacağım. Yine başka bir rengimi aldım, bej rengimi. Şöyle bir köşeden başlıyorum. İpimi bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Sonra sıradan bakın bu trabzanların üzerlerine sık iğneler yapacağım. İpimi de yürütüyorum bu arada. Her birinin üzerine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi bakın bu köşedeki 3 taneyi geçtim. Araya geldim. Orada bir tane zincir var. Onun üzerine de bir tane batıyorum. Sonra bir sonraki trabzan üçlü gruba geçiyorum. Onların üzerlerine birer tane yapacağım. 1 2 3. Sonra zincire geldim. Onu yaptım. Tekrar üçlü gruptayım. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. İlk üçlü trabzanın üzerine de sık iğneler yaptım. Şimdi aradaki köşe zincirindeyim. Orada şöyle yapıyorum bakın. Bir tane sık iğne, sonra bir zincir, aynı yere bir tane daha sık iğne. Köşeyi bu şekilde döndükten sonra diğer trabzanların üzerlerine de yine sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Evet, köşeyi de böyle döndük. Bu şekilde sırayı tamamlayalım sonuna kadar. Evet, başladığım köşeye kadar devam ettim sık iğnelere. Bu köşede yine geldiğimde köşenin içine bir tane sık iğne, araya bir zincir ve başladığım sık iğnenin üzerine bağlayarak sıramı yine bitirdim ve ipi kestim. Şimdi bu son ördüğüm sırayı ana renkle bir kez daha tekrarlayacağım ve motifimi tamamlayacağım. Ana rengimi aldım. Yine herhangi bir kenardan başlıyorum. Zaten artık sık iğnelerimiz belli. Şuradan başlayalım. Bütün sık iğnelerin üzerlerine birer tane tekrarlayarak motifi bitireceğim.
Evet, cebi tamamladıktan sonra ön kısmına bakın ortalayarak yerleştirdim. Toplu iğnelerle köşelerinden tutturdum. Şimdi dikeceğim. Şöyle ipimi bir iğneye geçirdim. Dikeceğim. Şöyle yapıyorum. Bu üst kısmı açık kalacak cep olduğu için diğer üç kenarını dikeceğim. Şöyle kenara yakın. Şuradan başlayayım. Şöyle geçiyorum aşağıya. Şimdi bakın şu kenar ilmeklerinin hizalarından. Şimdi şuradan aşağıya geçtim. Bir sonraki kenar ilmeğinin hemen altından çıkış yapacağım. Şöyle. Burayı sonra sabitleyeceğim. Şimdilik böyle kalsın. Bakın şöyle kenar ilmeklerinin hizalarından dikiyorum. Farklı yöntemler de kullanılabilir. Şu iğneyi çıkartayım. Şuradan aşağıya geçtim. Bir sonraki ilmeğin altından tekrar yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Aynı renkte diktiğim için dikişler zaten gözükmeyecek. Evet, dilediğiniz yöntemle bu birleştirme işlemini de yapın. Ondan sonra önlüğümüz bitmiş olacak.